Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamünaleyküm değerli dostlarım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlere çok önemli 5 gelişmeyi anlatacağım. Özellikle Sıla yoluna çıkacaklar, dikkat. Sıla yolu pahalılaştı. Yol ücretleri arttı. Almanya'da maaşlar değişti. Çocuk parası yükseldi ve emeklilere zam geliyor. Ama bir de kritik konu var. Sınır geçişlerinde yeni sistem geliyor. Hepsini tek tek anlatacağım ama en önemli bilgileri şimdi veriyorum. Değerli dostlarım, öncelikle Almanya'dan başlayalım. Almanya'da 2026 itibariyle asgari ücret 13 euro 90 sent oldu. Ama ne oldu? Maaş arttı ama hayat da maalesef aşırı pahalılaştı. İkinci önemli konu, çocuk parası Kindergeld. Artık çocuk başı 259 euro verecekler. Bu ne demek? 3 çocuk oldu mu yaklaşık 777 euro. Ciddi bir destek ama yine de yetiyor mu? Dostlarım, tartışılır. Üçüncü önemli konu, emekliler. Temmuz 2026'da %4,24 zam alacaksınız. Ama burada önemli bir detay var. Vergi konusu büyüyor. Yeni emekliler daha fazla vergi ödeyebilir. Şimdi gelelim Sıla yoluna. En önemli haber. Sıla yolu bu yıl daha pahalı. Neden? Avusturya vinyet arttı. Bulgaristan günlük vinyet de geldi. Ve değerli dostlarım, değerli Sıla yolu aşıkları, biliyorsunuz benzin, mazota her gün savaş yüzünden zam geliyor. Ama her gün, İsviçre dahil. Bu ne olmuş oluyor? Sıla yolunda da tabii ki bütün akaryakıt satış yerlerine zam geliyor. Bakalım, takipteyim değerli dostlarım. Haziran'da ne olacak, Temmuz'da ne olacak, ben takipteyim. Tabii ki en son bilgileri buradan alacaksınız. Artık kısa geçiyorum, ucuz olur dönemi bitti. Bilhassa bu sene gerçekten kritik. Bir de sınır konusu var değerli dostlarım. Romanya-Bulgaristan arasında kontrol yok, geçiş hızlı ama dikkat. Bakın, yeni sistem geliyor. Dijital giriş sistemi EES. Parmak izi yüz tanıma kayıt sistemi. Bana yorumlarda geldi. Ya abi biz parmak izi vermek zorunda kaldık. Neden? Olabilir değerli dostlarım. AB pasaportunuz yoksa, pasaportunuzda parmak iziniz yoksa, yeni bir pasaportunuz yoksa sizden parmak izi alabilirler. Beklemeler bu yüzden uzayabilir. İlk geçişlerde onun için bekleme olabilir değerli dostlarım. Özetle yol pahalı oldu, sistem değişiyor ama iyi tarafı bazı geçişlerde hızlandı. Yani Romanya, Bulgaristan, Yunanistan kontroller kalktı ama dikkat, sınırı geçtikten sonra seni mobil gümrük kontrolü de durdurabilir 10 kilometre, 20 kilometre sonra. Şimdi değerli dostlarım, biraz detaylandıralım. Bütün bilgileri şimdi aldınız, bakın. Fazla vaktinizi almadan detaya geçelim. Kağıt üstünde maaş artıyor Almanya'da. Evet, Almanya. Maaş üstünde artıyor. Ama kiralar arttı. Elektrik arttı. Marketler pahalılaştı. Hepimiz bunu biliyoruz. Yani vatandaş ne diyor? Kazandığım geri gidiyor. Bu çok önemli bir konu. Dostlarım, fark ettiniz mi? Bazı ürünler aynı fiyat ama gramlarını düşürdü uyanıklar. 100 gramdan 90 grama, 90 gramdan 80 gram. Fark ettiniz mi? Paketlerin değiştirdiler. Biraz güzelleştirdiler ama içinde hava var. İçindeki miktarı düşürdüler uyanıklar. Çocuk parası, gelelim çocuk parasına, onu bir analiz yapalım. 259 euro güzel para. Almanya'da çocuk masrafı çok yüksek, bunu biliyoruz. Kreş var, okul var, bu çocukların giderleri var. Yani bu para destek ama çözüm değil. Emekli konusu. Çok kritik bir konu. Burası çok önemli. Zam var, evet. Ama dikkat, vergi de var. Yeni emekliler için daha fazla kesinti olabilir. Yani yeni emekli olacak dostlarıma sesleniyorum.
Bu da şu demek, herkes aynı zamı hissetmeyecek. Gelelim Sıla Yolu detaylarına. En can alıcı konu bu zaten. Senede bir kere Sıla Yolu'na gidiyoruz. Uçaklardan vazgeçtik. Uçaklar o kadar pahalılaştı. Tamam dedik, karadan gidelim. Ama karadan da maalesef her gün zam geliyor. Her sene insanlar diyor ki bu yıl daha pahalı. Ama bu yıl gerçekten öyle değerli dostlarım. Neden biliyorsunuz? Dile getirmeye gerek yok. Savaş yüzlerinden. Avrupa genelinde yol ücretleri artıyor. Yeni vinyet sistemine girdi. Bulgaristan'da günlük vinyet de geldi. Onu iyice inceleyin. Sizin için hangisi daha iyi? Bu ne demek? Bir gün geçerim ucuz olur artık yok. Sınır ve yeni sistem. Bakın bu çok önemli. Avrupa'da yeni bir sisteme giriyor. EES sistemi. Bu sistem giriş çıkışları kayıt altına alıyor. Pasaport damgası yerine dijital sistem bundan sonra. İlk başta ne olur? Kuyruklar olabilir değerli dostlarım. Yavaşlama olabilir, beklemeler olabilir. Ama sonra tabii ki sisteme bu parmak izleri verildikten sonra daha da hızlı geçiş olacağına ben şahsen inanıyorum. Değerli dostlarım, her yıl milyonlarca gurbetçi yola çıkıyor ama bu yıl daha pahalı olacak. Daha dikkatli olması gereken bir yıl ve biraz evvel dile getirdiğim gibi akaryakıt fiyatları, ona dikkat etmemiz lazım. Ben bu işin peşindeyim. Akaryakıtta bakalım ne olacak? Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya ne yapacak? Almanya'da ikamet eden vatandaşlarımız biliyor. Aşırı bir pahalılaşma var. Belçika ona nazaran. Dostlarım, Almanya'da maaşlar değişti. Çocuk parası arttı. Emeklilere zam geliyor ama Sıla Yolu pahalılaştı. Yeni sistem geliyor. Bu yıl yola çıkacaklar. Planınızı iyi yapın, iyi hesaplayın. Tabii ki karayolunu sevmeyenler var, daha halen uçakla gidenler var. Oraya da akaryakıt ücreti alınacak biletlere, buna dikkat. Onun da videosunu yaptım. Masrafları ona göre iyice hesaplayın. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu yıl Sıla Yolu'na çıkacak mısınız? Yorumlarda yazan arkadaşlar, dostlar oldu. Biz bu sene gitmiyoruz. Birincisi pahalılık yüzünden, ikincisi savaş yüzünden güvenemiyoruz. Neden? Şu tarihte biliyoruz İran'dan Türkiye'ye de füze atıldı maalesef. Son bilgilerime göre 4 tane olması lazım. Yoksa bekleyecek misiniz, gitmeyecek misiniz bu sene? Gelecek seneyi mi bekleyeceksiniz? Bana lütfen yorumlara yazın düşündüklerinizi. Ben ve tabii ki abonelerim sizin düşüncelerinizden de faydalansın. Dostlarım, hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşme dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.